Merhaba dostlar. Bugün Avata'yı Axis Flying'in frame'ine toplayacağız. Bilirsiniz tüm parçaları böyle karbon olacak. Yani bizim günlük kullanımda kullandığımız cihazlardan farkı olmayacak gövde yapısıyla. Ve aynı zamanda akıllı özelliklerini yine kullanabileceğiz. Cihazı tamamen dağıtacağım. Ondan sonra frame üzerine toplayacağım ve bir test uçuş yapacağız. Videomuz bundan ibaret. Eğer ilgilenenler varsa, yaptırmak isteyenler varsa da bizimle iletişime geçebilirler. O zaman başlayalım. Sökme işlemine cihazın alt sensör grubundan başlıyoruz. Burada ilk dikkat etmemiz gereken şey flex kablosu ve ardından antenin kabloları. Yani bu cihazlar DJI'nin bu şekilde hazır ürünleri sökülmek, üzerinde modifiye yapılmak için tasarlanmamış. O yüzden üzerindeki parçaları çok dikkatli bir şekilde çıkarın. Bir parçayı yerinden almadan önce yani gerekirse 5 kere kontrol edin bu şekilde mi çıkıyor diye. Herhangi bir şey zorlamamaya çalışın. Aynı şekilde vidalar için geçerli. Bu cihazlar bizim FPV normal toplama cihazı üzerindeki parçalar gibi üretilmemiş, sökülüp takılmak için tasarlanmamış. Özellikle kamera koaksiyal kabloları. Bu kabloların sokete toplamda 5-6 kere takılma ömrü var. 5-6 kere taktıktan sonra bu kablo esneyip artık temassızlık yapmaya başlayacaktır. Şimdi en kritik nokta DJI'nin tüm ürünleri için geçerli arkadaşlar. ESC'leri, ESC'leri yani elimizle sıkıştırmıyoruz. Elinize dokunabilirsiniz, sıkıntı yok, ama MOSFET'leri elimizle parmağımız arasında tutup sıkmıyoruz. Kartı o şekilde çevirmiyoruz. Ciddi anlamda hasar verebiliyor ve sonuçta ürünü geri topladığınızda ekranda ESC error hatası verebiliyor ve çok yaygındır bu hata. Evet, kısaca bu modifiyenin size avantajları ve dezavantajlarından bahsedeceğim. Üzerine takmış olduğumuz yüksek torklu motorlar sayesinde artık 3.5 inçlik pervane çevirebiliyoruz. Cihazın genel anlamda uçuş performansı daha başarılı diyebilirim. Rüzgara karşı uçuşu olsun, ani ivmelenmesi olsun, gaz hassasiyeti olsun, gaz olan tepkisi olsun, hover yüzdesi olsun. Önceden %40'da hover yapıyoruz, şu an daha da aşağıda, yani %25-%30'da hover yapıyor. Kesin olarak rakam söylemiyorum şu anda. Onun dışında bizim için aslında en önemli şey üzerinde GoPro'yu daha rahat taşıyıp havada rüzgara karşı herhangi bir ters rüzgarda taklaya gelme ihtimalinin daha düşük olması. Yani bizim için aslında önemli şey bu. Dışarıda biraz rüzgar havada uçurduğunuz zaman normal havada her an devrilecekmiş, taklaya gelecekmiş hissiyatı veriyor. Zaten ilk sürümlerde bu sorun vardı. Sonradan yazılımda düzelttiler bunu. 3.5 inç pervanelerle bu motorlarla öyle bir sorun yok. Şunu soran arkadaşlar olacak. Motorları değiştirmesek, sadece pervaneyi değiştirsek, gövde değiştirsek olur mu? Olmaz arkadaşlar. Üzerindeki motorlar yüksek torklu motorlar değil. Bu sefer sürekli aynı devri yakalayamayacağı için tamamen motor duracaktır havada. Motorları değişmezseniz 3.5 inç pervaneyle. O yüzden eğer 3.5 inç pervane takacaksanız kesinlikle motorların değişmesi lazım. Bunun altında burada çizmek isterim. Frame'in, Axis'in kendi frame olması ve full karbon olması şöyle bir avantaj sağlıyor bize. Daha rigid bir frame, daha sert bir frame, daha az titreşimli bir uçuş ve aynı zamanda daha sağlam bir cihaz. Çünkü Avata'nın kollarının, motorların bağlı olduğu kolların kırılması çok meşhurdur açıkçası. Motor vida yerlerinden kollar hep kırılır. Bu frame'de böyle bir şey olduğunu düşünmüyorum çünkü frame komple karbon. Daha dayanıklı bir frame'e sahip olacaksınız. Şimdi gelelim herkesin aklındaki o soruya. Peki uçuş süresini nasıl etkiliyor? Ne kadar bir farkı var? Benim yapmış olduğum testlerde videoda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir agresif uçuşla ben çok net bir şekilde uçuşu hiç durmadan devam etmeme rağmen 9 dakika üzerinde bir uçuş süresi elde ettim. 9 dakika 3 saniye. Biraz evet başlarken hover'da durdum. Yani biz buna 8,5 dakika diyebiliriz net bir şekilde sürekli agresif veya orta agresif ve sürekli agresif uçuş olarak sayarsak. Sonuçta bu bir Cinewoop olduğu için, bir sinematik drone olduğu için bu uçuş stili bu cihaz için agresif sayılıyor arkadaşlar. Belki size agresif gelmeyebilir görünüm olarak, yarış cihazı vesaire ya da freestyle bir cihazla kıyaslarsanız. Ama bu uçuş tarzı bu cihaz için gerçekten agresif bir uçuş tarzıdır. Dalışlar, inişler, ani dönüşler. Belki evet o kadar takla atmadım veya freestyle uçmadım ama yani normal bir uçuş senaryosundaki kıyasladığım zaman bu orta ve biraz agresif bir uçuş süresi. Bu şekilde uçurmama rağmen 8,5 dakika GoPro'suz cihazın kendisiyle vermiş olduğu bana uçuş süresidir. Ben açıkçası memnun kaldım. Uçuş hissiyatı gerçekten çok farklı. Gerçekten bu modifikasyonu yapmaya değer diyebilirim. Bu şekilde umarım faydalı olmuştur. Aklınızdaki soruları bir nebze cevaplamıştır bu video.
Bizim önerimiz yine de bu modifikasyonu yapmadan önce iyice araştırmanız, eğer kendiniz yapacaksanız. Ama direkt yaptırmak isterseniz de bize de ulaşabilirsiniz. Bu işlemi sizler için bizler de yapıyoruz. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.